Başkalarının gözünde iyi bir intiba bırakabiliyor olmanın bir takım kuralları var. Bugün sizlerle bu konuda kendi fikirlerimi paylaşmak istiyorum. İsterseniz bir lise öğrencisi olun, arkadaşlarınızın ve öğretmenlerinizin üzerinde iyi bir etki bırakmayı hedefliyor olun. İsterseniz bir holdingin sözcüsü olun ve medya karşısında kendinizi doğru prezente edebilmenin yollarını araştırıyor olun. Bu videodan bir takım bilgiler edinebileceğinizi umuyorum. Şöyle başlayalım. Biz imaj danışmanlığı çatısı altındaki farklı disiplinlerde ki ben bir renk danışmanı olarak faaliyetlerimi sürdürüyorum. Bizlerin müfredatlarında çoğunlukla şöyle bir oran yer alır denilir ki insanın görselliği %55 oranında iletişimi etkiler. %38 oranında ses ve sesin tonajı önemlidir. Ve bütün bu iletişimde sözcükler, içerik sadece ve sadece %7'lik bir orana sahiptir. Böyle baktığımız zaman o diyoruz görsellik çok çok önemli. Evet çok önemli fakat bu oranlar yanlış. Bu araştırmayı yapan Mehrabiyan'ın araştırma raporuna girdiğimizde şu anda tam hatırlamıyorum ama 15-20 kişilik bir denek grubu üzerinde yapmış bunu. Ve işin püf noktası, araştırmasının püf noktası şu: tek kelimelik sözlerde görsellik, ses ve içerik ne kadar önem arz ediyor bunu değerlendirmiş ve bizler de renk danışmanları artı imaj danışmanları bu bilgiyi almışız. Birkaç örnek göstereceğim şimdi Mehrabiyan'ın çalışmalarından. Tek kelimelik iletişimde görsellik denilen yüz ifadesi, mimikler ve jestlerin aslında ne kadar önemli olduğuna değinmiş. Dolayısıyla bu oranlar bizlerin sektöründe geçerliliğini yitirmiş vaziyette ya da en azından ben artık o yolda gitmiyorum. Çok severek izlediğim bir YouTube kanalında geçenlerde konuk olan Vanessa Van Edwards isimli bir hanımın araştırma sonuçları beni çok etkiledi ve az önce bahsettiğim Mehrabiyan'ın araştırma sonuçlarının yerini açıkçası aldı benim gözümde. Çünkü sadece okul öğrencilerini hedeflediğinde 400 bin kişiyle çalışmış. Onun haricinde farklı topluluklarda da bu araştırmasını yürütmüş ve diyor ki çok ilginç bir şekilde insanların bizi güvenilir algılamasının, bizi karizmatik algılamasının, bizi değerli algılamasının %82 oranında müsebbibi bizim biraz daha sıcak görünmemiz ve biraz daha yetkin görünmemiz üstüne kurgulanmıştır. Renklerle o sıcaklık hissi karşı tarafa nasıl ulaştırılır? Yeterlilik, yetkinlik intibası karşı tarafa nasıl ulaştırılır? Bu konularda kendi deneyimlerime dayanarak sizlerle birkaç şey paylaşmak istiyorum. Birinci başlık, birinci unsur sıcaklık ve burada Vanessa Van Edwards diyor ki fazla sıcaklık birazcık itici olur, yani o sevgi böcekliği görüntüsü ve soğukluk da iticidir. Optimum bir düzeyi bulabilmek lazım. Sıcaklığın beraberinde getirdiği şeyler güven duymak, arkadaşlık edebilecek potansiyele sahip olmak veya ulaşılabilir olmak ve bunun haricinde de beğenilir halde bulunmak. Dolayısıyla optimum bir yaklaşımda sıcaklığı renklerle nasıl ifade ederiz karşıya, nasıl algılatırız karşıya, buna bir değineceğim. Renk danışmanlığı perspektifinden baktığımızda 4 ana renk grubumuz var ve bu renk gruplarında evet hem soğuk renk dediğimiz yeşil, mavi, morlar hem sıcak dediğimiz kırmızı, turuncu, sarılar mevcut. Elbette bu renklerden yardım alınabilir fakat sıcaklığı sunabilmenin yöntemi bu az önce bahsettiğimiz sıcak renklerden birer aksesuar kullanmak her ne kadar aklı başında gibi görünüyorsa da biraz daha üzerine düşünülmüş bir giyim ile insanların karşısına çıkmaktır. İçine bir miktar sarı girmiş ana renkleri rahatlıkla kullanan ilkbaharlar ve sonbaharlar için pek sıcak algısını yaratmak konusunda sorun yokmuş gibi görünüyor. Çok sıcak giyinmekte karşı tarafta süper etkili değilmiş bu istediğimiz yönde. Çünkü fazla ciddiyetsiz algılanma olasılığımız varmış. Dediğim gibi ilkbahar ve sonbahar grubu paletlerinde pek hataya yer yok gibi görünüyor. Gelelim soğuk alt tonlu renklerle daha iyi görünen, kendisini daha rahat ifade edebilen yaz ve kış insanlarına. Yaz ve kış insanları için de şunu önerebilirim. Elbette kendi altın takılarını veya kırmızı aksesuarlarını kullanmalarında bir mahsur yok. Fakat benim deneyimlerime dayanarak söyleyebileceğim konu şu: belki kendi taş renkleri, toprak renkleri, acı kahveleri ile o en soğuk renkler tarafında değil de
biraz daha turuncu ailesinin kırılmış versiyonlarıyla bir sıcaklık yaratmak mümkündür. Kırmızı giymekten hoşlanmıyorsanız ve her seferinde insanları etkilemek üzere kırmızı bir aksesuar veya giyim sizlere cazip gelmiyorsa, kırmızının koyusu diyebileceğimiz bordo aileleri de iyi bir yardımcı bu intibayı bırakmak konusunda. Onun haricinde ikinci konumuzda yeterlilik kısmı. Yeterlilik ve yetkin görünmenin alt dalları ise karşı tarafa güçlü olduğumuzu, sözümüzün arkasında durur bir vaziyette olduğumuzu, bir yandan da beceri sahibi olduğumuzu aktarabilmek. Bir siyah giyip de şıkım, eleganım ve ben işte karşı tarafa güçlü görüntümü veriyorum demenin eksik kalan kısmı, üzerine düşünülmemiş bir renk olarak algılanma olasılığı. İşin yetkinlik kısmına geldiğimiz zaman bu 4 grup içinde gayet geçerli olabilecek tek bir önerim var. O da kendi renk paletinizdeki açık ve koyu rengi bir arada giymek suretiyle, ama buraya da bir parantez açmam gerekiyor. Kendi yüzünüzdeki en açık unsur ile en koyu unsurun eşdeğerlerinde açık ve koyulukla karşı tarafa biraz daha resmi, biraz daha mesafeli ve biraz daha güçlü bir görüntü sunma imkanınız var. Bulunduğumuz ortamdaki kişilere bu renklerle bir mesaj ulaştırabilmek gayet kolay. Fakat eğer bu mesajınızı dijital ortamda ulaştırıyorsanız, arka planınız, kişisel eşyalarınız, kaleminiz, kupanız yine sizi yansıtır şekilde olmalıdır. Biz eğer bütüncül bir şekilde aynı formülü tekrarlarsak intibamızı daha güçlendirebiliriz. Dilerim faydalı olmuştur. Kendi sıcak renklerinizle optimum ayarda bir sıcaklığı yansıtabilmek ve bir yandan da kendi en açık ve kendi en koyu renginizi bir arada kullanmak suretiyle güçlü görüntünüzü korumak, iyi bir intiba bırakabilmenizin ön koşulları. Diğer konulara ben değinmiyorum. Onları da farklı kanallardan izleyin derim. İzlediğiniz için teşekkür ederim.